Bakalım. İlk olarak örnek gömlek bulmam lazım. Şimdi Trendyol'a girdim arkadaşlar. Ancak Trendyol'da bildiğiniz üzere hep pozlu olduğu için mesela şunu bir açalım. Poz verilen fotoğrafları olduğu için kolay olmaz yani bunların çizimi. Çizmek istediğim ve dikmek istediğim gömlek birazcık böyle kalın yapılı. Aynen tam olarak böyle bir gömlek. Bunun bir ekran görüntüsünü alayım ama tabii buradan çizim yapamam. Çünkü gördüğünüz gibi biraz yandırıyor kadın ve tüm detaylar belli olmuyor. Bir tane ben ihtiyacım olan böyle düz bir görsel. Resmi kopyalayayım hemen şuraya. Kopyalayayım, yapıştırayım. CTRL V ile yapıştırdım. Şöyle yapalım. Benim atladığım şeyleri siz bana sorun. Bu videoda ben böyle detaylıca göstereyim. Atladığım bir şey olursa siz bana sorun. Bir sonraki videolarda daha detaylı o konu üzerine yoğunlaşayım. Çünkü çok uzun zamandır video çekmediğim için ben de hani önceden neyi göstermiştim falan bilmiyorum. Ctrl V ile yapıştırdım. Şu detaylar bana lazım olacak. Çünkü dikiş detaylarını görüyor musunuz? Ne kadar muazzam çeken arkadaş. Şöyle kalsın. Şu manşet detayları da lazım olur. Onu da alalım. Şunu da küçültelim. Küçültürken Shift tuşuna basıyorum ki eşit boyutta küçülsün. Yoksa bak basmadığım zaman görüyorsunuz fotoğrafın ölçüleri bozulur. Güzel bir görüntü elde etmeyiz. Shift'e basılı tuttuğum zaman orantılı bir şekilde küçültme büyütme yapar. Evet bunlar böyle güzel oldu. Tamam görselimizi bulduk. Şu görselimizi de ekleyelim. Çünkü bu da hani aslında olmasını istediğim embed'e basıyoruz. Olmasını istediğim gömlek tarzı olduğu için bu da burada kalsın. Herhangi bir kafa karışıklığına dönüp bakarım. Bunların hepsini Ctrl 2'ye basarak şöyle sabitleyeyim. Beden taslağımında Pinterest'teki benim daha önceki videolarımda göstermiştim. Pinterest'teki bu klasörün içine giriyorsunuz. Benim sayfamda bu. İsmim Melisen, rakamla 7. Orada bulabilirsiniz. Buraya koymuştum. Daha önceki videolarımda da zaten var. Oradan bu beden taslağını bulabilirsiniz. Şimdi hazırsanız hemen çizime başlıyorum. Ctrl 0 ile ekranımı tam şöyle oranlayabilirim. Az önce hepsini kilitlemiştim ya görsellerin. Aslında bunu kilitlememem lazım. Şunu tekrar kilitleyeyim. Bunu buraya alayım. Transparanlık kısmından şunu birazcık transparanlığını azaltacağım. Çünkü tam kadının bedenine göre ayarlayacağım. Sonra uğraşıp durmayayım. İyi miyiz? Evet. Şimdi transparanlığını açabilirim. Evet. Şimdi kilitleyebilirim. Şimdi arkadaşlar yarım beden çiziyoruz. Ondan sonra simetrisini alıyoruz ve tam bedene tamamlıyoruz gömleğimizi. 1,5 yıldır kullanmadığım belli olmasın. Nasıl açıyorduk? Ruler, show ruler. Evet. Buradan kendime bir adet yardımcı çizgi alıyorum tam ortasını belli etmek için. Pen tool'uma geçtim. Her bir bölgeyi ayrı ayrı yapmam gerekiyor. Şimdi pen tool'uma bastım. Birazcık çekiyorum. Bu pen tool ile ilgili bir video var. Yukarıya ben ekleyeceğim ama anlamadığınız yer olursa onunla ilgili daha fazla video çekerim. Ama şimdilik birazcık hani hızlı gitmek açısından işte birazcık daha az detaylı paylaşmaya çalışacağım. Zaten ben de hani böyle 1,5 yıldır kullanmadığım için tam hatırlamıyorum. Keskin bir çizgi oldu. Şimdi pen tool'dayken bir şeyin yerini değiştirebilmek için kontrole basıp o zaman hani bu ankorlardan değişim yapabiliyoruz. Bakın ankor budur. Buradaki nokta. Daha fazla oynatmak için space tuşuna basıyoruz. Az önceki yaptığım olay. Kıvrım yapmak için basılıyken çekiyoruz. Hatta şöyle kol evini birazcık daha şöyle yapayım. Aa, bu arada kenarlık şeyim olmadığı için tam net göremiyormuşum ben ne çizdiğimi. Şu ölçü iyi gibi. Ne dersiniz? Evet, bence mükemmel. Şimdi burada bir bel kıvrımı var bu gömleğin gördüğünüz üzere ama ben o bel kıvrımını kendi dikeceğim gömlekte istemiyorum. O yüzden burayı direkt
hizalı bir şekilde, dik bir şekilde devam etmek istiyorum. Hani şimdi bunu oynuyor ya, dik olacağını bilemeyeceğiniz için shift'e basarsanız o tam 90 derecelik açıyla aşağı indirir. Hatta ben tam gömleğin hizasında gideyim. Bu kıvrımı ben de istiyorum. O yüzden ona benzer bir kıvrım yapacağım buraya. Oldu mu? Oldu. Şimdi daha önce bir kıvrım yaptığımız için gördüğünüz üzere pentulum düzgün gitmiyor, kıvrımlı. Onu düzeltmek için alta basıp alt tuşuna basılıyken şöyle göstereyim. Bu noktanın üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi o kıvrım gitmiş oluyor. Yine dik bir çizgi için şöyle yaptığımızda evet, gömleğin ön panelinin ilk çiziklerini atmış olduk. Şimdi şuralarda oynamalar yapacağım. A tuşuna basalım. A harfine yani. Şunu şöyle birazcık daha güzel bir kol evi istiyorum. Şöyle kol evi olduğu belli olsun. Şimdi arkadaşlar ben düşük omuzlu bir model istiyorum. Hatta şuraya baktığımızda net olarak görebiliriz bence bunu. Bakın muhtemelen kadının omzu şurada bitti ama gömlek buraya kadar geliyor. Ama benim modelimdeki gömlekte bu kadar düşük omuzlu değil. Yani düşük, yine düşük ama o kadar da değil bence. O yüzden ben birazcık daha düşürmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hatta bunu da biraz şöyle almak gerekecek. Evet. Bence oldu. Yine kadının üstüne giydirirken bakarız ona yeterince düşük omuzlu olmuş mu olmamış mı. Şimdi bir hatamı fark ettim. Kol evi çok yukarıda kalmış. Kol evini de birazcık şöyle açalım. Ne dersiniz? Evet. Ne yapmışım biliyor musunuz? Nasıl oldu? Ben de öğreneceğim, hatırlayacağım arkadaşlar. Siz öğreniyorsunuz, ben de hatırlayacağım işte. Çok mu aldık bu sefer de? Evet. Yani bir kol evi için ne kadar düşünülebilirse o kadar düşündük üzerinde. Çok da mühim mi? Değil. Evet, bence çok güzel oldu. Şimdi kolumuzu çizelim. Yalnız şöyle bir şey fark ettim. Bu rengi siyaha çevirelim çünkü birazdan kol çizmeye başladığımız zaman beyaz kısma gelince yine bir görme problemi yaşayacağız. Ben kolumu gömlek modeli üzerinden değil de kendi sahip olduğum kadının kolu üzerinden çizmek istiyorum. Birazcık geniş bir kol olsun şöyle. A harfine basalım. Şunu şöyle hareket ettireyim. Sadece bir tane noktanın seçili olduğundan emin olun. Bence o zaman daha iyi bir sonuç veririz. Evet, manşette yapacağız ya, o yüzden birazcık kolun üzerinde bıraktım. Manşeti yaparken manşeti yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir şey yapmıyoruz. Önce şurayı alıyoruz. Bir nokta koyuyoruz. Çünkü burayı böyle bir saçma sapan çizmişim. Ben unutmuşum onu. Yani bir eğim vermediğim zaman nasıl yapılıyordu asla hatırlamıyorum. O yüzden baştan çizmek şu an benim için daha kolay olacak. Pentul al Melis. Şuraya hafif bir kıvrım vermek istemiştim. Yani amacım buydu. Ama hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız, azıcık biliyorsanız bana hatırlatırsanız yorumlarda sevinirim. Oldu mu? Bence mükemmel oldu. Bundan iyisi Şam'da kıyısı. Evet. Şimdi yaka kısmımızı yapalım. Pentul. Şimdi burayı 2 seferde çizeceğim. Çünkü yani bir şu iç yaka kısmını istiyorum yapmak. Birazcık burada kıvrım. Çiziyoruz. Her şey güzel. Yok, çok oldu bu. Nasıl sizce? Evet, bence güzel oldu. Çok keskin bir yaka olmasın diye alt tuşuna basarak o çizgiyi derinleştirmedim ama burada alt tuşuna basmam gerekiyor belli ki. Nasıl oldu? Bu da böyle güzel oldu. Evet. Şimdi geriye ne kaldı? Pat. Ben pat yapacak mıyım? Ben gömleğimde belki pat yapmam ama patı en son çizelim, boş verin. Şimdi cebi de en son çizeriz. Manşeti çizeyim. Evet, biz arka taraftan çizmeyeceğimiz için manşeti sadece şöyle bir bakayım. Çok az bir çıkıntı yapsam bence kafidir. İ harfine basayım çünkü bu kenarlıksız oldu. Aynısı oldu. Evet. Burada bakın görüyorsunuz bir tane pile varmış gömleğin manşetinde. Bakalım bizim modelimizde de var mı? Manşet gördüğünüz gibi çok
Basit bir şekilde yapılmış. Hatta biz de böyle bir şey yapabiliriz. Pile var. Burada bir pile görüyorum. Biz de yapalım mı pile ya? Bilemedim. En son bunu düşünelim. Dikişlerimizi hallettikten sonra ona bakarız. Benim dikişleri de çizmem gerekiyor. Tahmin edeceğiniz üzere. Nerelerde ne dikişlerimiz var bakalım. Tabii ki burada bir dikişimiz var. Çok güzel. Kopyalamak için ne yapıyorduk? V harfi seçiliyken kopyalamak istediğimiz şeyi seçiyorduk. Ondan sonra alta basıyorduk. Kopyalanmış oluyordu. Bunu birazcık da küçültsem bence çok güzel olur. Ama dikişlerimiz sadece şurada olacak. O yüzden şu kenarı silmem gerekecek. A harfine basayım. Bunu da şöyle yapayım. Bence mükemmel oldu. Dikiş içinde dash line. Evet, buraya 2, buraya 1 yaptığım zaman bence güzel bir dikiş oluşuyor. Birazcık daha ince yaparsam da bence mükemmel bir dikiş oldu. Burada komple dikişimiz var. Bunun için de ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Bunu seçerim. Ctrl C, Ctrl F'e basarım. Sonra onu böyle şekillendiririm. Klavyenin yukarı tuşuna bastım. İ harfine basıp yakamdaki dikişe tıkladığım zaman evet o da dikiş oldu. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi burada da bakın 1, 2, 3, 4 dikiş kısmı var. Şimdi hemen çift dikiş olacak. Ctrl C, Ctrl F. İ harfine bas. Böyle bir tıkla. V harfine bas. Biraz küçülttüm mü? Bunu hep klavyenin yön tuşlarıyla hallettim bu kısmı. Nasıl oldu? Mükemmel. Başka nerede dikişimiz var? Ona bakalım şimdi. Kesin şurada bir dikişimiz vardır. A harfine basıyoruz. Buradaki noktayı seçiyorum. Ctrl C, Ctrl F yapıyorum. Biraz şöyle kaydırıp İ harfine basıp bu dikişi seçtiğim zaman bu da oldu ama yetmedi. Pen tool. Tam noktayı seçememişim. Şimdi oldu. Yukarıda da aynı problem var mı? A harfiyle şunu seçip birazcık şöyle yapsam. Bence mükemmel oldu. Bu arkadaki detay hoş ama ben de yapabilirim. Benim örnekteki gömleğim çok işçilikli. Çok güzel bir gömlek. Evet, şimdi gelelim simetrisini çıkarmaya. V harfine basacağız. Hepsini seçeceğiz. Ondan sonra ben bir iç dolgusu yapayım buraya. Tabii iç dolgusu yapınca bazı şeyler değişti. İç dolgusu yaptıktan sonra dikişleri bir grup yapmam lazım. Çünkü onların iç dolgusu olmaması gerekiyor. Ve her seferinde uğraşmak istemem açıkçası ben. Ama bir tane daha var değil mi? Nerede olduğunu bilmediğimiz bir. Kolu arkaya doğru gönderiyorum ki şu dikişe ulaşabileyim. Dikiş 1, Shift'e bas. Dikiş 2, Shift'e bas. Dikiş 3 ve dikiş 4. Ctrl G'ye bas ki bunlar bir grup olsun. Böylece hani hareket ettirirken, seçerken birlikte hareket etsinler. İç dolgusunu kaldırdık. Şimdi bu beden sıralaması da önemli. Çünkü kol bedenin önünde kaldı. Şu kolu tamamen benim bir arkaya göndermem lazım. Oldu mu? Oldu bence sizce. Burada bir hata var. Şöyle yani kol böyle olmaz. Mantıken. O yüzden burayı da düzeltelim. A harfine basayım. Şurayı ve şurayı. Bunu ve bunu birazcık bir aşağı çekeyim bakalım ne olacak. Sen de gelmen lazım. Tekrar buraya çektik mi? Güzel oldu gibi. Mükemmel. Perfecto. V harfine basayım. Hepsini seçeyim. Sonra da diyeyim ki reflect et diyeyim. Bu şekilde ve bunu kopyala diyeyim. Sonra shift'e basılıyken bunu devam ettireyim. Nasıl oldu? Baya kötü oldu. Ama öğreneceğiz ya. Yavaş yavaş alışırız. Ne dersiniz? Bakalım buradaki hatalarımızı birazcık gözden geçirelim. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Burayı birazcık genişletmeye çalışıyorum. A harfine basılıyken buradaki noktaları seçtim. 3 defa bastım. Güzel oldu. Şimdi yapılacaklar listemizin en başında bunları düzeltmek var. Gördüğünüz gibi. Şimdi A harfine bastım. Buradaki iki noktayı birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü
Bu birleşik bir parça. Niye ayrı dursun? Siliyorum bu arada. Geri tuşuna basarak siliyorum buradaki noktayı. Kimse de uyarmadı bana. Melis oraya bir tuş koyma diye, şey koyma diye. Birleştirme o parçaları demedi kimse bana. Evet. Çünkü ben bunları birleştirmek istiyorum. Hala niye birleştiremiyorum acaba? Heh. Geldi sonunda. Sonunda. Gerçekten. Şimdi sıra bunlarda. Seçiyorum ve birleştir diyorum. Arkadaşlar burayı da birleştirmem lazım ve ben bu noktayı da birleştirdiğim için C harfine basıyorum. Burayı kat aslında gördüğünüz gibi makas işareti çıkıyor. Oraya yeni bir nokta ankor eklemiş oluyorum. Ona sonra A harfine basıp onu seçtiğim zaman o çizgiyi siliyorum. Yani bunun daha kolay şey de vardır da. Yani en kolay yol bildiğin yol demişler. Birleştir. Oldu mu? Mükemmel oldu bence. Nasıl oldu? İyi oldu. Şimdi sıra düzenlemeyi yapmak. Çünkü öbür türlü Ctrl Y ile yaptım bu arada bunu. Gerçekten muhteşem. Gerçekten. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Geriye cep kaldı. Hemen bir cep çizelim. Bence çok saçma bir cep oldu. Birazcık ben bunu kısaltmak istiyorum. Alt tuşuna basarak. Böyle daha güzel oldu. Şimdi cebi komple Ctrl G yapayım. Bu bir şey olsun. Grup olsun. Buraya da hemen simetrisini yapayım. Sonra ben az önce arkayı kilitlemiştim. Onu geri açayım. İyi mi? Bence güzel yani. Şimdi ben bir tane de düğme yapayım şuraya. Yuvarlak çizdim. Düğme yaparken çok küçülteceğimiz için en ince çizgiyi kullanırsanız bence çok iyi olur. Sonunda tuttum, sürükledim, shift ve alta bastım, kopyaladım. Aferin bana. Onu da böyle koydum mu? Birazcık da küçültsem. Bence tam çok güzel düğme oldu işte. Bunu da grup yapalım. Böylece sorun olmaz. Kaç tane düğme lazımsa koyalım. Şuraya bir tane lazım olur. Şimdi arkadaşlar hemen pratik bir şekilde arka kısmını da çizeyim. Bu gömlek mevzusunu sonlandıralım. İlk olarak yapmamız gereken. Şimdi hepsini seçiyorum arkadaşlar. Sonra diyorum ki sen gel kenara. Shift ve Alt kullanıyorum. Evet, arkadaki görselimizden de artık uzaklaşalım. Ön tarafta cep olmayacağı için cepleri bir silelim. Şimdi arkadaşlar burada da sileceğimiz yerler olacak ama önce ne yapacağız biliyor musunuz? Bu benim en sevdiğim özelliklerden biri. İnşallah kullanmayı unutmamışımdır. Arkadaşlar ne yapacağımızı söylüyorum. Bize yeni bir yaka lazım. Nasıl yapacağız şimdi o yakayı? Bana şu kısmı birleştirmemiz gerekiyor. Onları birleştirelim bakalım ne elde edeceğiz. Birleştirdik. Sonra bu parçadan bunu çıkarmamız gerekiyor. Olmadı. Ondan onu çıkardı. Nasıl yapabiliriz bunu? Cent'ı beklesek. Bunu öne getirsek. Şimdi seçsek o seçimi yapsak ve bunu buradan çıkart desek. Aynen. Bu işlem beni çok mutlu etti şu an. Sonra bunu alırım geri buraya. Oturturum. Böylece çok güzel oldu. Ne yapmak istediğimi anladınız mı? Yani nasıl anlatabilirim ki şimdi ben size? Şu fazlalıkları bir sileyim de anlatacağım. Şimdi ben
şu görüntüyü yakaladım arkadaşlar. Bakın bu görüntüyü. Anladınız mı? 10.000 defa demek istemiyorum ama umarım anlamışsınızdır. Bunu da öne getirelim. Evet. Ctrl Y diyelim. Şunu seçelim. Evet. Bunu seçeyim. Ctrl Y'den çıktık mı? Evet. Nasıl oldu? Şimdi şurada bir sıkıntımız var. Çünkü çok güzel bir dikiş olmamış bu. Parça olmamış. Hayır. A ile şunu seçsem. Ctrl C, Ctrl F desem. Bunu biraz bir aşağı indirsem. Sonra desem ki ben buraya A ile şu parçaları bir silsem. Ay, komple mi sildim? Sonra bunu da biraz aşağıya getireyim. Böyle yapsam. Evet, daha güzel bir yaka elde etmiş oldum. Bence öyle. Sonra şu diğer detayı ekleyelim. Pen tool'la buradan buraya bir çizik atalım. İ harfine basalım. Evet ama dolgu olmasın. Sonra Ctrl C, Ctrl F diyelim. Onu birazcık aşağı indirip İ harfine bastık mı? Evet. Bu da oldu. Şimdi buradaki pileyi yapmamız gerekiyor. Çünkü burada hatırlıyorsanız pile vardı. Kenarlık siyah olacak. Bitişimiz ince bitiş olacak. Göreceğiz şimdi nasıl gözüktüğünü arkadaşlar. Evet. Yakaladık mı o görüntüyü? Bence muhteşem. Şimdi kolumuzdaki manşeti yapmaya geldi sıra. Onu nasıl yapalım? C harfiyle şuraya bir tıklayalım. Buraya da bir tıklayalım. Buraya da tıklayalım. Buraya da tıklayalım. Sonra şu an sadece pen tool'la işlemler yapıyorum arkadaşlar. Hani bence bu da oldu. Buradaki kesiyi de ayarlayayım hemen. Bir sonraki videoda hatırlatın bu klavyemi bir Türkçe'ye çevireyim. Evet. Bir adet de düğme lazım bana arkadaşlar. Arkayı nasıl olsa giydirmeme gerek yok. Onu şurada örnek olarak tutayım. Ön tarafı giydirelim. Ben hemen bir kumaşımın fotoğrafını çekip geliyorum, yüklüyorum. Ondan sonra kumaşımı buna maskeleyeceğiz falan filan. Fotoğrafını çektim. Kumaşımın. Böyle şardonlu bildiğiniz eşofman kumaşı. Ama ben eşofman dikmek istemiyorum. Onun yerine daha böyle güzel bir şey dikmek istedim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi gömleğimizi bunu entegre edelim. Gömleğimi komple bir seçeyim ben. Şöyle bir kenara alayım bir tane kopyasını çünkü başımıza neler gelecek belli olmaz. Sonra buradan tümünü seçip birleştirdiğim ürün elde etmişiz. Birleştirdiğince bu Pathfinder cidden acayip hayat kurtarıcı bir şey. Şimdi ben şeyi hatırlamıyorum arkadaşlar. Maskelemeyi nasıl yapıyorduk hatırlamıyorum. Bu öne mi geliyordu hatırlamıyorum. Bunu ben arkaya atayım. İçgüdülerim bana arkaya gidecekti diyor. Yes. İçgüdülerim her zaman doğruyu söylemez. Bu sefer söyledi. Evet. Şimdi bunlar oturdu. Ama gömleğe benzemedi. Yani kızımın arkasında bir çizgi var ya. Ben kızın önüne gömleğin de arkasına gelsin istiyorum. Ama kısa yolu çalıştırmam şu an pek mümkün değil. Geldi. Evet. Şimdi gömleği seçince içine giriş yapalım ve
Diyelim ki bundan sonra lütfen kenarlıkların olsun ama şeyin olmasın diyelim. Evet. Hatalarımızı görüyoruz değil mi şimdi burada? Buradaki fazlalık çizgileri silerek işe başlıyoruz. Zaten teknik çizim yaptıktan sonra hep böyle sıkıntılar ortaya çıkar. Prensipte anlaştık mı? Ben ne istiyorum de biliyor musunuz arkadaşlar videoyu kapatmadan? Hemen şöyle bir Pinterest'i açalım. Bedenlerimize gelelim. Anlamışsınızdır ne istediğimi. Hatta direkt bence kadına giydirelim ya. Niye şimdi şey oldu ki? Beden taslağımızı şöyle kenara alalım. Hanımefendiyi lütfen şöyle alalım. Beden taslağımın üzerinde hatta hanımefendiyi boyutlandırayım. Daha rahat ederiz. Çünkü her şeyi ona göre yaptık ya. Buradan anlayacağınız üzere benim modelim 9 başmış. İnsan boyutuna geçirince benim modelim biraz küçük kaldı. Bunu ben niye tahmin edemedim? O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yapmak istediğimin 1/10'ini yaptım sayılır. Keşke daha piksel piksel olmayan bir görüntü kullansaydım. Şimdi olduğu gibi biraz değil mi? Yani kadının arka planıyla aynı renk yaptım ki kestiğim belli olmasın. Bu arada bizim kadına tekrar ihtiyacımız var. Çünkü bize bir adet de el lazım. Maskeleme yaptık. Ay arkadaşlar, yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ama çok çabuk bitti. Yani beklediğimden daha hızlıyım. Çünkü 1,5 senedir kullanmıyorum. Ona rağmen burada bir mantık hatamız daha var. Onu da fark ettim. Hemen onu düzeltiyorum arkadaşlar. Özür diliyorum. Kızın içinde bir gömlek daha varmış yalnız. O biraz mantık dışı oldu. Nasıl oldu? Bence fena değil ya. Baksanıza hani şey olarak da güzel oldu. İstemeden güzel bir sayfa yakaladık. Yukarıda teknik çizimler, aşağıda giydirmesi. Birazcık daha elimiz hızlandığında gölge falan da yaparız ha. Güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Bu arada bolca TikTok'ta videolarım bulunmakta. Oradan beni takip ederseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ayrıca bu videonun amacı birazcık size neleri anlatmadığımı söylemeniz. O yüzden bazı yerlerde ben dalıp konuşmadan devam ettim. Siz bana söylerseniz Melis bunu nasıl yaptın ya da Melis bunu nasıl çizebiliriz gibi sorularınızı buradan yönlendirirseniz size seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolar yüklerim o konuyla alakalı. Ama onun dışında arkadaşlar bu benim full time işim değil. O yüzden Instagram üzerinden bazen bana yazıyorsunuz. İşte ödevim var nasıl yapabilirim falan. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum ama elimden geldiğince tekrar bunun için özür diliyorum. Görüşmek üzere.